Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhabalar, ben operatör doktor Berna Aydemir. 1990 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 33 yıldır aktif, bilfiil kadın doğumunun içindeyim. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. 33 yıl aslında bayağı bir hara güre geçti diyebilirim. Çünkü bizim hayatımız biraz hızlıdır. Gecesi gündüzü pek yoktur. Riskli gebelikleri, kadın hastalıkları, menopozu vesaire derken dolu dolu geçti diyebilirim ama araya bir şeyler sıkıştırmayı başardık sanırım. Hastalarınızın yaşam öykülerinden çok güzel payeler çıkarabilirsiniz. Hem kendinize hem diğer hastalarınıza yardım edebilirsiniz hayata bakış açısı açısından. 33 yıldır bilfiil kadın doğumun içinde olmama rağmen son yaklaşık 5 yıldır Doktor Mustafa Atasoy lokomotifimizdir. Doktor Mustafa Atasoy lokomotifimizdir. Kendisinin sayesinde 2017'de fonksiyonel tıp eğitimlerine başladım. Yaklaşık 5 yıldır tamamen farklı bir bakış açısıyla hastalarıma yaklaşıyorum ve bu bakış açısını kadın doğuma uyarlıyorum büyük bir zevkle. Aslında bunun için klasik bir doktor olarak önce konuşmam lazım. Örneğin siz tıp fakültesinden mezun, benimki gibi uzun süredir doktor olarak çalışan bir pozisyondaysanız genelde hastaya şöyle yaklaşırsınız. O gelir, şikayetini anlatır. O anda genellikle en hızlı sürede bir teşhis koyarsınız zihninizden. O teşhisin üzerine hangi ilacı vereceğinizi belirlersiniz. Ama bu program işe yaramadıysa organı onarmak veya yine hala başarılı olamadıysanız bu sefer ameliyatla organı tam olarak almak gibi bir yol içinde olursunuz. Bu ana tıbbi akımın yaklaşımıdır. Ama fonksiyonel tıp vücudun kendi iyileşme gücüne güvenir. Ama bunun için birçok yönden buna uykunuz, beslenmeniz, takviyeleriniz veya hormonal takviyeleriniz dahil hepsini bir arada işleme dahil ederek sizi bütüncül açıdan ele alır. Böylece vücudun kendi iyileşme imkanlarını o olağanüstü durumuyla kendi iyileşmesini kendisinin sağlamasına yardımcı olur. Böyle bir yaklaşımda sebebi bulmak zorundasınız. Sebebi ancak hasta ile el birliği vererek yapabilirsiniz. Örneğin onun neyi, nasıl yaşadığını, sigara içip içmediğini, yeterince uyuyup uyumadığını, acaba beslenmesinde ne tür bir yol izlediğini ve aynı şekilde yaşam şeklini, stresini hep birlikte sorgulayarak zaten o noktaya varabilirsiniz. Zaten bu grup hastalarımız zaten anlamaya, sorunu çözmeye hazır oldukları ve yardıma ihtiyaçları olduğu ve normal tıbbi yaklaşımda zaten konuyu çözemediği için yeni bir arayış içinde olan hastalarımızdır. Aslına bakarsanız buna biz de dahiliz. Çünkü 2017'de benim de bu eğitimlere başlama sebebim kendi adıma başa çıkamadığım bir durumumun olmasıyla ilgiliydi ve o anda salonda eğitim için gelen meslektaşlarımın hemen hepsinin bazı sağlık sorunları vardı. Bunların kimisi kanserdi, kimisi kronik hastalıklardan muzdaripti, kimisinin işitme kaybı vardı, kimisi menopozdu. Hepsi kendi bildikleri şekliyle bu problemi halledemedikleri için daha ne yapabiliriz'i sorgulamak için oradaydılar. Ben de onlardan birisiydim. 20 dakikada bir fonksiyonel tıp hastasını tanıyamazsınız bile. Onlar çoğu kez bize gelmeden önce bazı formlar doldururlar veya buna fırsat olmadıysa geldiklerinde belki birkaç yıl öncesine dayanan laboratuvar testlerini ve tüm klinik öykülerini almak, onu dinlemek, ardından muayene etmek ve ardından tedavi programını oluşturmak ortalama rahat bir buçuk saatimizi alır. Aslına bakarsanız hani yine klasik tıbbi yaklaşımda siz menopoza girdiğiniz zaman ki bunu yaşayan bilir, çok da iyi bilir, ben de buna dahilim. Menopoza girdiğiniz zaman bunun size doğal olduğu söylenir ve buna sabretmeniz ve zaman içinde şikayetlerinizin hafifleyeceği söylenir. Ama şikayetler normal yaşam için aslında hiç hafife alınır şeyler değildir. Uykularınız bozulmaya başlar, kendinizi depresif ve mutsuz hissedersiniz, hayatınızı sorgularsınız, mutsuzsunuz, ateş basmaları vardır, zaten adetleriniz karışıktır, kemik erimesi başlar, kuruluklar başlar, idrar kaçırma şikayetleri, cinsel isteksizlik işin içine girer, kalp ve damar hastalıkları için daha açıksınızdır. Net bir kırışma ve yaşlanma dönemidir menopoz. Aslına bakarsanız menopoz sürecini toplam insan yaşamı için düşünseniz eski insanlar belki 40'lı yaşlarda ölüyorlardı ama bizim niyetimiz daha uzun. Öyle olunca yaşamımızın 1/3'lik bir kısmını bu kalitesizlikte geçirmek nasıl sağlıklı olabilir? Fonksiyonel tıbbı hayatıma en çok aldığım kısım budur. Çünkü siz çok düşük dozlarda ve bir o kadar da doğal bazı takviyeleri, hormon da dahil olmak üzere vücuda verdiğiniz zaman vücut onun için gereken en azıyla adet olmadan bile olsa sistemleri çevirebilir. Bu şekilde hormonal anlamda bazı eksiklerinizin kapatılmasıyla birlikte hem bu dediğim belirtilerden kurtulur, geceleri daha rahat uyumaya başlar, kemik erimesinin önüne geçer, hem kardiyovasküler
hastalık riskiniz azalır ama daha önemli bir şey daha vardır. Yaş ilerledikçe menopoz durumunda özellikle demans dediğimiz bilişsel sorunlar daha çok yaşanır ve bunların da çok net bir şekilde menopozla artan bir ilgisi vardır. Örneğin sizin bu tür bir takviyeyle kendinizi desteklemeniz olabilecek bu tür kronik hastalıklara yönelik iyi bir tedbirdir. Şimdi önce hastamız geldiği zaman tabii onun laboratuvar testlerinden kabaca evde ne yapıp ne ettiği hakkında, nasıl bir yaşamı olduğu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Kolesterol düzeyleri, şekerli gıdaları tüketiş oranı ya da sağlıklı beslenip beslenmediği, fast food ağırlıklı gidip gitmediğini çok rahatlıkla anlayabilirsiniz laboratuvar değerlerinden. Eğer vücudunuza iyi bakarsanız ki buna bakarken temel bazı vitaminleriniz var. Örneğin D vitamini, örneğin B12 vitamini, örneğin omega 3, örneğin magnezyum. Şimdi bütün bunların hepsi eser elementlerdir aslında. Eğer siz vücudunuza bunları dışarıdan yeterince verebilirseniz o zaman vücudunuzdaki enzimatik sistemler de hakkını vererek çalışır. Bu size doğal olarak bir içsel sağlık zaten sunacaktır. Ama işin içerisinde yine menopoz veya hormonal anlamda bir şeyler, bir eksiklik olarak karşınıza çıkıyorsa ki bu zaten ağırlıklı buradan bahsediyoruz. O takdirde siz bunları takviyeleri verdiğinizde elbette ki hastanız daha iyi hisseder ama hormonla birlikte bu sağlıklılığı daha bir güçlendirerek sürdürebilirsiniz. Bunun için de tabii takviyelerden bahsederken ağırlıklı herhalde tabiatın bize verdiği takviyelerden bahsediyoruz. Örneğin telaşlı ve stresli bir yapınız var ve çok gerginsiniz. Genel olarak hayatı çok hızlı yaşamaktan ve bir türlü gevşeyememekten muzdaripsiniz. Fonksiyonel tıp size meditasyon ve yogadan bahseder. Bir yandan farz edin ki çok özel Çin tıbbına ait çok değerli bir bitki. Ashwagandha bitkisinden de bahseder mesela. Bunu kullandığınız zaman o stresli tabiatınız, bu sadece bir tanesidir. Stresli tabiatınız daha bir dengelenir. Çünkü vücudunuzun işleyişine olumlu bir katkıda bulunmuş olursunuz. Fonksiyonel tıp içsel olarak ateşler vücudunuzu. Öncelikle gebelerimi eklemeliyim. Bu noktada konuyu açıyorum. Menopozdan çıkmak zorundayım. Gebelerimin çoğu ne yediğine, ne içtiğine dikkat etmiyor. Onlar özellikle unlu ve şekerli gıdaları hesapsızca tüketiyorlar. Yakınındaki birçok kişi de onu da ye, bunu da ye diyor. Oysa ki bebeği besleyebilmek için gereken onlar değil. Protein ve sebze ve yeşillik gerekiyor aslında. Doğru ve ideal beslenmeyi bir gebeye sağladığınız zaman bebeğinin erken doğmasını, sakat doğmasını veya annenin yüksek tansiyonla ilgili ya da şekerle ilgili bir sorun yaşamamasını sağlıyorsunuz. Biliyoruz ki şimdiki dönemde bu kadar artan otizm gibi birçok problemin temelinde sağlıksız bir gebelikten de bahsediliyor. Tek başına olmasa bile. Örneğin anneleri şeker hastası olan bebeklerin daha yüksek oranda otistik olabileceğinden bahsediliyor. Sadece bir örnek. O yüzden ipin ucunu ta başından dikkatli tutmanızı sağlıyor fonksiyonel yaklaşımınız. Hem eksikleri, vücudun element olarak dışarıdan tamamlamanız gereken eksikleri hem kapatmakla yükümlüsünüz, hem onun stresiyle ilgili, beslenmesiyle ilgili onunla ilgilenmek zorundasınız. Elbette ki bebeği de takip edeceksiniz. Ama işinizi çok yönlü düşünmeniz gerekir. Bu sadece gebelikle ilgili kısım. Aslında kanserle ilgili kısımda normalde yaklaşık 30 küsur yıl öncesinde hormon replansman tedavisinin yapıldığı bir dönemin öğrencisiyim ben. Şimdi tabii artık öğrencilik dönemi çoktan bitti. Ama uzun bir süre bu programı uyguladıktan sonra bazı kanser, meme kanseri yapar, hormon tedavisi doğru değil vesaire gibi bir takım söylemlerle biz hızlıca bu programdan vazgeçtik. Ama şimdi fonksiyonel tıbbın bana verdiği, sağladığı yeni bilgilerle birlikte ben geriye dönüp baktığımda o zamanki kullandığımız ilaçların tamamen sentetik ve vücudun tanımadığı, bu nedenle vücuda zararlı olduğunu gördüğüm bir yanlış bir program olduğunu fark ediyor ve bunu sorguluyorum. Çünkü şu anki durumda kullandığımız ilaçlar hem doğru yolla hem de doğal olarak kullanılan hormon tedavileri olduğu için hem kanser yapma ihtimali yok, olsa bile çok erken dönemde yakalanabilir. Hem uzun vadede nörolojik değişikliklerin ortadan kalkmasını sağlamak adına faydalıdır. Üstelik yine kanser konusuna gelecek olursam menopoza yakın dönemde östrojen ve progesteron denen iki hormonun birbiriyle ayarsız çalışmasına bağlı olarak bir progesteron eksikliği ama östrojenin baskınlığı olur. Bu grup hastaların hepsi bu konuşmamı çok iyi algılayacaktır. Östrojenin fazlası kanserojendir. Duruma göre, vücudun onu metabolize etme durumuna göre. Eğer siz menopoza yakın dönemde östrojeni doğal bir progesteronla destekliyor ve dengeliyorsanız, örneğin bu hastayı rahim kanseri olmaktan kurtarabilirsiniz.
Veya meme kanseri de aynı şekilde doğal ve biyoeşdeğer hormon tedavisi kullanırken kanser olma şansı aslında yüksek değil ama yine de tedbirli olmak ve kontrollü gitmek gerekir. Ama bizim bir testimiz daha var farklı olarak size anlatabileceğim. Eğer ailenizde meme kanseri varsa ve siz de menopozdaysanız ama hormon tedavisi almaktan ürküyorsanız fonksiyonel tıbbın size sunduğu bazı testler var. O testlerde vücudumuzda hormonların ne şekilde vücutta değişime uğradığını kontrol ediyoruz. Hormonun kendisi kanser yapmıyor aslında. Hormonun vücudumuzda karaciğerde yıkılmasıyla oluşan parçalarının sakıncası olabilir bu yönde. O metabolitlerinin yani parçalarının hangi yöne yöneldiğini o testle kontrol edebiliyoruz. Eğer böyleyse o testi yaparak size vücudunuzu diğer taraftan güçlendirerek ya da hormon tedavisinden belki vazgeçerek veya daha farklı bir yola kayarak meme kanseri olmayacağınız ya da bunu yönetebileceğiniz bir formül çizebiliyor fonksiyonel tıp yaklaşım. Hadi işin çarpıcı ve sorgulanması gereken bir diğer kısmı da bu. Biz evet belli bir yaşta menopoza giriyoruz ama sizler de belli bir yaşta andropoza giriyorsunuz ve sizin de hormonal değerleriniz düşüyor. Bu da sizde kemik erimesine, algı, hafıza problemlerine, kardiyovasküler problemlere sebep oluyor. Bu aslında daha çok hani cinsellikle ilişkilendirilse bile tam öyle değil. Yaş ilerledikçe genel olarak şöyle bir portföy ortaya çıkar. Erkekler göbeklenir, hafif bir kambur ortaya çıkar, cinsel enerji azalır ve kronik hastalıklara yatkınlık artar. Aslında fonksiyonel tıp yaklaşımında bunu da dışarıdan takviye ederek, onun da kalitesini, yaşam kalitesini yükselterek, ona da aynı menopozdaki bir hanıma yaptığımız gibi katkıda bulunarak onun da belli bir yaşamsal konfora ulaşmasını sağlayabilmekteyiz. Bunu hanımlar için de yapmaktayız ayrıca. Yani tabii hepimiz yaşamın bize sunduğu bu güzel olanaklardan faydalanmak istiyoruz. Hepimiz uzun yaşamak istiyoruz ama uzun yaşarken de kimsenin eline düşmek yahut da bakıma muhtaç olmak istemiyor ve kendi yaşam enerjimizi korumak istiyoruz, öyle değil mi? Öyle olunca ben neden 80-90 yaşıma geldiğimde şimdiki canlılığımı ve enerjimi korumayayım, bunu tercih etmez misiniz? Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.